Yaşlı bir adam olan Stanley, 5 yıldızlı bir otelin resepsiyonundan geri çevrildi. Çünkü kıyafetleri ve görünüşü diğer konuklarla aynı seviyede değildi. Ama sonunda kimliğini açıkladığında herkesin kafası karışacaktı. İnsanlara, özellikle de tanımadıklarımıza davranış şeklimizi çoğu zaman dış görünüşler belirliyor. Ön yargılarla hareket edildiğinde ise büyük hatalar yapılabiliyor. Bugünkü hikayede bunun ilginç bir örneğini konuşacağız. Yaşlı ve bitkin bir adam kaldırımda durup 5 yıldızlı otele baktı. Sıradan kıyafetler ve çok fazla kullanmaktan yıpranmış bir çift ayakkabı giymişti. Otelin otomatik kapısından geçip lobiye doğru ilerledi. Her yer pırıl pırıldı. Modern bir dekor, yastıklı koltuklar ve ışığı yansıtan parlak zemin göz alıyordu. Resepsiyonda kusursuz duruşu ve makyajı olan iyi giyimli bir kadın duruyordu. Diğer müşterilerle son derece kibar bir şekilde ilgilendikten sonra yaşlı Stanley gözüne ilişti. Onu görür görmez tepeden tırnağa baktı ve bir müşteri olamayacağını düşündü. Son derece pahalı ve lüks olan otelde bir oda tutması mümkün görünmüyordu. Muhtemelen yardım isteyen muhtaç biri ya da yiyecek bir şeyler bekleyen bir evsiz olabilirdi. O sırada yaşlı adam onu selamladı ve o gün için bir odaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunu söylerken cebinden cüzdanını çıkarıyordu. Eski görünen cüzdan kabarıktı ve Mariana adlı resepsiyon görevlisi bunların gereksiz belgeler, faturalar gibi şeyler olduğunu düşündü. Cüzdanını karıştıran adamı durduran Mariana, "Boşuna zahmet etmeyin, tüm odalarımız dolu." dedi. Yaşlı adam cüzdanını yerine koydu ve resepsiyondaki kıza iyice baktı. Yaka kartından adını öğrendikten sonra, "Bak Mariana, buraya gelmek için çok şey yaşadım. Daha fazla uğraşmak istemiyorum. Tek yapman gereken bana bir oda vermek." dedi. Arkasındaki tablonun ne anlama geldiğini bildiğini ve şu anda otelde 12 odanın boş göründüğünü söyledi. Köşeye sıkışan resepsiyonist yaşlı adama karşı dürüst olmanın en iyisi olduğunu düşündü ve açıklamaya çalıştı. "Evet, boş odamız var ama burası sizin gibiler için uygun bir otel değil. Tüm müşterilerimiz A sınıfıdır ve lüks içinde yaşarlar." dedi. Şehirdeki itibarlarını onu otele kabul ederek yıpratmayacağını anlattı. Yaşlı adam onu sabırla dinledikten sonra söylediklerinde yanıldığını, kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Yönetimle konuşmak istediği sırada yanına müdür yardımcısı geldi. Yetkilinin adı Howard'tı ve adama elini uzatmadan kendini tanıttı. Mariana neler olduğunu çabucak açıkladı. Howard, resepsiyonistle aynı fikirdeydi ve yaşlı adama birkaç blok ötede daha ucuz oteller olduğunu, oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam otelde kalmak konusunda ısrar edince Howard güvenliği çağırdı ve onu dışarı çıkarmasını emretti. İri yarı güvenlik görevlisi Stanley'i kolundan tutup dışarı götürürken Howard ona durmasını söyledi. Yaşlı adam sonunda hatalarını anladıklarını düşünerek mutlu olmuştu. Ama konu bu değildi. Ön kapıda bu şekilde bir görüntü istemeyen müdür yardımcısı adamı servis kapısından çıkarmasını istiyordu. Otelin arka tarafındaki koridora geldiklerinde Stanley hala güvenlik görevlisine büyük bir hata yaptıklarını, kendisini müdürle görüştürmesini söylüyordu. Ama Howard'ın emri kesindi ve onu dışarı atmalıydı. Bu sırada çamaşırhane önüne gelmişlerdi. Temizlikçilerden Vera adlı bir kadın tabloyu görünce duruma tepki gösterdi. Ne olursa olsun yaşlı bir adamı bu şekilde otelden atamayacağını, onu bırakmasını söyledi. "Gerisini ben hallederim." dedi. Vera'nın tepkisi sonrası adamı serbest bırakan güvenlik görevlisi, "Bütün sorumluluk sende." diyerek uzaklaştı. Vera, gösterilen sert tavır nedeniyle adamdan özür diledi. İyi olup olmadığını sordu. Mesaisinin bittiğini, birazdan kocasının onu almaya geleceğini ve isterse kendisini dilediği yere bırakabileceklerini söyledi. Stanley ile birlikte dışarı çıktıklarında kocası eski bir arabayla onu bekliyordu. Adamın haline üzülen Vera, onu evlerine davet etti. Bir trafik kazasında tek bacağını kaybeden kocası Chris'in de zor zamanlar geçirdiğini, böyle anlarda insanların birbirine destek olması gerektiğini söyledi. Stanley bunu beklemiyordu ve başta tepki vermedi. Yorgundu ve oteldeki durumu da henüz çözememişti. Ama çifti daha yakından tanıyıp sonra geri dönmenin iyi bir fikir olabileceğini düşündü. Araca bindiklerinde Vera olanları kocasına anlattı. Chris de tıpkı karısı gibi yaşlı adama son derece nazik ve sıcakkanlı yaklaştı. Chris'in arabası onun fiziksel engeline göre uyarlanmıştı. Yol oldukça uzundu. Şehrin dış kesiminde eski bir evde kalıyorlardı. Tüm yol boyunca oturduğu için belinde bir ağrı olduğunu ama sorun etmediğini söyledi. Her şeye rağmen hayatta olduğu için bile minnettardı.
Stanley yıllardır kimsenin yanında kendini bu kadar rahat hissetmediğini fark etti. Üçlü arasında sıcak ve samimi bir sohbet vardı. Eve gelip birlikte yemek yediler. Saatler geçmişti. Vera, yaşlı adamın gidecek bir yeri olmayabileceğini düşündü ve ona kalmasını teklif etti. Stanley buna memnun olarak oturma odasındaki eski kanepede uyudu. Ertesi gün Vera'ya otele giderken onu da yeniden oraya götürüp götüremeyeceğini sordu. Vera, yaşanacakları düşünerek tereddüt etse de yaşlı adamın isteğini geri çevirmedi. Stanley, müdürle mutlaka görüşmesi gerektiğini söylüyordu. Otele geldiklerinde içeri servis alanından girdiler. Vera işine dönerken Stanley lobiye yaklaştı. Resepsiyondaki Mariana o sıralarda şık giyimli bir kadınla konuşuyordu. Yaka kartında Layla adlı kadının müdür olduğu yazıyordu. Mariana yaşlı adamı görünce sinirle ona baktı ve müdüründen izin isteyerek hızlıca yanına geldi. Onu itekleyerek dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Olanları gören Layla şok içindeydi. Hemen oraya koşarak Mariana'yı durdurdu. Stanley, Layla'ya dönerek, "Demek burada işler bu şekilde yürüyor." dedi. Müdür, yaşlı adamdan defalarca özür diledi. Çalışanların onu tanımadığını, büyük bir hata yaptıklarını söylerken Mariana durumu anlamaya çalışıyordu. Sonunda Stanley'nin aslında otelin sahibi olduğunu öğrendiğinde kısa süreli bir şok geçirdi. Stanley resepsiyoniste ona önceki gün kimliğini açıklamaya çalıştığını, belgelerini göstermek için cüzdanını çıkardığını ama ona fırsat bile vermediğini söyledi. Yaşlı adam ayda bir kez yakındaki bir barınakta gönüllü olarak hayvanlarla ilgilendiği için rahat kıyafetler giyiyordu. O gün çok çalışıp yorulmuş, telefonunu evde unuttuğundan şoförü çağırmak yerine otelinde kalmayı seçmişti. Ama Stanley için bunların hepsi önemsizdi. Otele gelen birine böyle davranmaları ne olursa olsun kabul edilemezdi. Stanley, "Aslında hepinizin işine son vermem gerekiyor ama bunu yapmayacağım. Bunun yerine işi temelden öğrenmeniz için size bir şans vereceğim." dedi. Müdür yardımcısı, resepsiyonist ve güvenlik görevlisine otelde çalışmaya devam etmek istiyorlarsa artık çamaşırhanede çalışmaları gerektiğini söyledi. Layla ve Mariana bunu kesin bir şekilde reddetti ve bunun bir aşağılama olduğunu söyledi. Ama Stanley kararlıydı. Ertesi gün takım elbiseli ve kravatlı bir adam öğleden sonra Vera ve kocası Chris'in evine geldi. Kendini tanıttı ve Bay Stanley'nin işleriyle ilgilendiğini söyledi. O noktada Vera, önceki gün evinde ağırladığı yaşlı adamın aslında oteldeki patronu olduğuna bir türlü inanamadı. Ancak takım elbiseli adam iyi haberler vermek için oradaydı. Chris için bir protez bacak ve fizyoterapi alması sağlanacaktı. Ayrıca şehir merkezinde çok daha yeni ve geniş bir evleri olmuştu. Vera kabul ederse gerekli eğitimleri aldıktan sonra otelin yönetiminde görev yapacaktı. Vera ve Chris duydukları karşısında afalladı. Mutluydular ama yaptıkları basit bir iyiliğe karşı çok fazla ödüllendirildiklerini düşünüyorlardı. O sırada Stanley araçtan inerek yanlarına geldi. Tüm bunları ve daha fazlasını hak ettiklerini, giderek daha acımasız bir yer haline gelen dünyada onlar gibi temiz ve iyi kalpli insanların ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Yaptıkları iyilik yaşlı adama hayatta asıl değerli şeylerin neler olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.